Danimarka denince aklınıza sadece Lego veya huzurlu İskandinav sokakları geliyorsa bu videoda görecekleriniz şaşırtabilir. Kuzey Kutbu'nda Rus nükleer tehdidine karşı 100 yıllık yöntemlerle, köpek kızaklarıyla devreye gezen o yalnız askerlere kadar Danimarka ordusu ilginç detaylarla dolu. Bir yanda askerliğin bir tombala oyununa bağlı olduğu ilginç bir kura sistemi varken, diğer yanda kadınların da zorunlu askere alındığı tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Trump'ın sadece 2 köpek kızağınız var diyerek küçümsediği bu ordu aslında Amerika ve Rusya'nın hakimiyet savaşı verdiği Grönland'ın en kritik kalkanı konumunda. Ukrayna'ya tüm toplarını hibe edip savunmasız kaldı. NATO'nun 30 günlük savaş stoğu standardının çok altındalar. Tüm NATO üyelerinin 30 günlük olası bir savaş için depolarının dolu olması gerekiyor. Ancak şimdi milyarlarca dolarlık devasa bir bütçeyle yeniden doğan bir ülkeden bahsedeceğiz. Bu videoda Danimarka'nın ordu yapısını, kullandığı ekipmanları, yürüttüğü askeri projeleri ve ülkenin karşılaştığı askeri problemleri konuşacağız. GZT ailesi olarak 3 milyonluk dev bir topluluğa dönüşmeye sadece birkaç adım kaldı. Sadece bir sayıdan bahsetmiyoruz. Doğru habere, nitelikli içeriğe ve yeni nesil yayıncılığa verilen 3 milyon evetten bahsediyoruz. Hadi sen de bu hikayenin bir parçası ol, 3 milyon rozetini birlikte takalım. Ordunun yapısıyla başlayalım. Bu bölümde Danimarka'ya yönelik ilginç askeri notları da sizinle paylaşacağım. Danimarka ordusu askerliği kısa bir deneyim olmaktan çıkarıp tam operasyonel askerliğe dönüştürüyor. Erkekler için zorunlu askerlik var. Temel sağlık testlerinin yanı sıra zeka testi de yapılıyor. Belirli bir IQ seviyesinin altındaki kişiler orduya alınmıyor. Ancak her yaşını dolduran asker olmuyor. Kura sistemi yapılıyor. Tombala oynar gibi. Düşük numara çekenler eve dönüyor, yüksek çekenler orduya alınıyor. 4 aylık hizmet süresi vardı ancak artık 11 aya yükseltildi. 2026 yılından itibaren 18 yaşını dolduran her Danimarkalı kadın tıpkı erkekler gibi zorunlu askerlik kurasına tabi olacak. Eskiden kadınlar sadece gönüllü olabiliyordu ve istedikleri an bırakabiliyordu. Yeni sistemde erkeklerle tamamen eşit şartlardalar. Kurada çıkarlarsa gitmek zorundalar. Kadın askerler piyade, tank mürettebatı veya topçu birliklerinde en ön safta görev alabilirler. Ancak Danimarka'nın çözmesi gereken önemli bir sorunu var. Gençler askere geliyor ve eğitim alıyordu. Sonrasında profesyonel sözleşme imzalamadan veya kısa süre sonra sivil iş hayatına katılıyordu. Yeni askerlik sistemi bu durumu önlemek istiyorlar. Askerlerin bazı eğitimlerinde ve harita planlamalarında Lego setleri kullanılıyor. Evet, şaşırmış olabilirsiniz. Ancak hem çocuk hem yetişkin Legolarının üretkenlik yetenekleri üzerinde olumlu etkisi var. Ayrıca Danimarka ordusunda sakal uzatmak serbest. Viking atalarını bu şekilde anıyorlar. Ülkemizde dahil olmak üzere çoğu NATO ülkesinde sakal bıyık uzatmak yasaktır. Bunun sebebi hem öz bakım hem de olası bir savaşta takılacak gaz maskelerinin uzun sakallar sebebiyle sızdırma yapmasını engellemektir. Ordu 4 kuvvetten oluşuyor. Bunlar kara, deniz, hava ve ulusal muhafızlar olarak yapılandırıldı. Ordunun başkomutanlık makamında aynı zamanda kral olan 10. Frederick bulunuyor. O sadece kağıt üzerinde bir komutan değil. Kendisi zorlu kurbağa adamlar özel kuvvetler eğitimini tamamlamış nadir kraliyet üyelerinden. Lakabı Pingo'dur. Eğitim sırasında dalgıç kıyafeti su alınca penguene benzediği için bu lakabı aldı. Genelkurmay Başkanlığı makamında ise General Michael Wiggers Hilgard görev yapıyor. Danimarka Savunma Bakanlığı'nın yıllık raporlarına göre orduda yaklaşık 17.000 asker var. Kara kuvvetlerinde 9.000, deniz kuvvetlerinde 2.500, hava kuvvetlerinde 3.000 ve ulusal muhafızlarda 2.500 askerin bulunduğu tahmin ediliyor. Ordunun bütçesini de kısaca konuşalım. Önceki videolarımızda CIA Factbook'u baz kaynaklardan biri olarak kullanıyorduk. Ancak Amerika yönetiminin kararı sonucunda Factbook devre dışı bırakıldı. Bu yüzden Danimarka Savunma Bakanlığı ve NATO üzerinden ilerledik. 2020 ve 2026 arası verilere ulaştık. 2020'de %1.48, 2021'de %1.40, 2022'de %1.38, 2023'te yaklaşık %2, 2024'te %2.37, 2025'te yaklaşık %3 pay ayrıldı. 2026'da ise %3 bandının üzerinde harcama yapılması planlanıyor. 2020 ve 2023 arasında koronavirüs sebebiyle bütçede azalma var. Ancak Rusya-Ukrayna savaşıyla savunma harcamaları katlanarak arttı.
Sadece 2025 ve 2026 yıllarında harcanmak üzere ekstra 7,3 milyar dolarlık fon ayrıldı. Bu para maaşlara veya projelere aktarılmayacak. Doğrudan raftan ürün almaya gidecek. Hazır füzeler ve mühimmat alımı yapılacak. Araştırırken dikkatimi çeken iki detayı sizinle paylaşmak istiyorum. Sonrasında ekipmanlar bölümüne geçeceğiz. Grönland'ın kuzeydoğusunda husky köpeklerinin çektiği kızaklarla devriye atan minik bir birlik var. Ama üzerlerinde taşıdıkları silahlar düşman askerleri için değil. Kutup ayılarına karşı kullanabilirler. Bu birlikteki askerler göreve gitmeden önce kendi dişlerini çekebilecek ve yaralarını dikebilecek kadar ileri seviyede tıbbi eğitim alır. Çünkü buraya yardım gönderilmesi imkansıza yakın. 9 Nisan 1940 sabahı Nazi Almanyası'nın panzer tankları sınırdan girdi. Karşılarında Danimarka ordusu vardı. Ancak bu askerlerin çoğu bisikletli piyadeydi. Tanklara karşı bisikletlerle hızlı manevralar yapıp pusu atmaya çalıştılar. Ordunun kullandığı ekipmanlar bölümüne geçiyoruz. Kara kuvvetleriyle başlayacağız. Danimarka ordusu nicelikten ziyade niteliğe ve NATO entegrasyonuna odaklanıyor. Birincil tabanca olarak Sig Sauer P320 serisini kullanıyorlar. Ayrıca Glock 20 tabancasına da sahipler. Ancak uluslararası savaş hukukuna göre düzenli orduların çukur uçlu mermi kullanması yasak. Bu tip mermiler hedefe isabet ettiğinde uçları çiçek gibi dışarı açılıyor ve tahribat 2 katına çıkıyor. Bu yüzden sadece Grönland'daki birlikler kullanabiliyor. Bölgedeki vahşi yaşamı sebep gösteriyorlar. 2025 yılında Çekya'dan C8 MRR tüfeklerini sipariş ettiler. 26 bin adet teslim edilecek. 2026'nın sonunda tamamlanması bekleniyor. Colt Kanada tarafından üretilen C8 IUR tüfeği birincil hizmette kullanılıyor. Taşınabilir tank savar sistemi olarak İsrail-Alman ortaklığıyla geliştirilen Spike'ları tercih ettiler. Leopard 2A7DK'leri ana muharebe tankı olarak kullanacaklar. 44 adet envanterde. İsveç'tense CV-90 piyade muharebe aracı satın aldılar. 44 adet kullanımda. Movak Piranha model araçsa İsviçre'den geldi. Bunlar hem aktif sahada hem de sıhhi tahliye operasyonlarında tercih ediliyor. Aynı modelin 5. versiyonu da hızlı personel taşıyıcı olarak görevlendirildi. Ayrıca İsviçre'den Eagle 5 aracı da temin edildi. 93 adet envanterde. Movat Eagle 4 aracı da benzer görevler için kullanılıyor. Amerika'dan M113 zırhlı aracını da ithal ettiler. Adet sayısı gizli tutuluyor. İsrailli şirket Elbit Systems tarafından üretilen PULS çok namlulu roket atar sistemini satın aldılar. 8 adet batarya bulunuyor. 2026'nın sonuna kadar tamamının devreye alınması bekleniyor. Ayrıca yine aynı şirketten Atmos 2000 model kundağı motorlu topçu da satın alındı. 19 adet envanterde. İnsansız sistemler konusunda da atılım halindeler. Estonya üretimi The Mis ve Birleşik Krallık üretimi XRC Robotics MFP-1 araçlarını kullanıma aldılar. Kara havacılık unsurlarından bahsedelim. Diğer kuvvetlerin aksine askeri helikopterlerin tamamı hava kuvvetlerine devredildi. Bu yüzden bu bölümde bahsetmeyeceğiz. Amerika'dan RQ-20 Puma insansız hava aracını satın aldılar. Adet sayısı gizli tutuluyor. AeroVironment şirketi üretti. Ek olarak aynı şirketten Jump 20 model İHA'yı da orduya eklemlendirdiler. Ayrıca AG Eagle tarafından geliştirilen EB Vision insansız hava aracını da kullanıyorlar. Son olarak Norveç üretimi Black Hornet mini İHA'sını da kullanıma aldılar. Bu araçlar siyah eşek arılarından esinlenerek üretildi. Ulusal Muhafız Kuvvetlerinden bahsedelim. Karabin M96 tüfekleri birincil hizmette kullanılıyor. Ayrıca Colt Kanada C8 tüfeklerini de envantere eklediler. İkonik Mercedes G sınıfı askeri 4x4 jiplerde tercih edildi. Lentus tipi özel harekat araçları da bulunuyor. Son yıllarda Volkswagen Amarok ve Toyota Land Cruiser model 4x4 araçlar da envanterde. MHV 900 sınıfı devriye botunu da hizmete aldılar. MHV 800 sınıfı biraz daha eski ve küçük versiyonu da kullanımda. Çift pervaneli BN-2 hafif nakliye ve gözetleme uçağını havadan fotoğraf çekmek ve orduya havadan gözcülük yapmak için tercih ettiler. Uçaklar sivil görünümlüdür ancak askeri sensörlerle donatıldı. Deniz kuvvetlerine geçiyoruz. Baltıklarda ve Kuzey Buz Denizi'nde Rusya ile girilen rekabet sebebiyle askeri denizciliğe özel önem veriliyor. Absalon sınıfı 2 adet fırkateyn ürettiler. Biri 2004'te, diğeri 2005'te hizmete başladı. Iver Huitfeldt sınıfı 3 adet fırkateyn ise hava savunma görevlerinde kullanılıyor. 2011 yılında donanmaya katıldılar.
Tetis fırkateynlerinde açık denizlerde ve okyanuslarda devriye görevlerinde kullanılması için ürettiler. 1991 ve 1992 yıllarında donanmaya katıldı. Açık deniz devriye gemilerinin tamamı Danimarka üretimlerinden oluşuyor. 3 adet Knud Rasmussen modelleri Arktik'teki devriyelerde görevlendiriliyor. 6 adet Diana sınıfına ait devriye gemisi ise daha çok Danimarka kıyılarında emniyeti sağlıyor. 2 farklı sınıfta mayın temizleme ve araştırma gemisi tercih ettiler. İlk olarak Holm sınıfı 6 adet gemi envantere alındı. 2007 ve 2008 yılında donanmaya katıldılar. 4 adet MSF sınıfı gemide 1990'ların sonundan itibaren kullanıma girdi. Aday bahriyeli öğrenciler için Holm sınıfı gemiler kullanılıyor. Hava kuvvetlerine geçiyoruz. Askeri havacılık konusunda yeni bir dönüşüm içindeler. Efsanevi F-16 filosunu emekliye ayırıyorlar. Bir kısmı hangarlara gönderilecek. Yeni görev yapabilecek durumda olanlarsa Ukrayna'ya transfer ediliyor. 43 adet F-35 siparişi verildi. Bunların 22 tanesi teslim edildi. 6 tanesi ise kısa süreliğine Amerika'da muhafaza edilecek. Danimarkalı pilotların eğitim ve uçağı tanıması için görevlendirildiler. Kanada'dan Challenger 604 deniz devriye uçağını da satın aldılar. 4 adet envanterde. Amerika'dan C-130J Super Hercule taktik nakliye uçağı temin edildi. 4 adet bulunuyor. Fransız üretimi AS-550 Fennec genel maksatlı helikopterse çok rollü savaş görevlendirmelerinde kullanılıyor. 11 adet envanterde. Deniz araçlarına karşı ve arama kurtarma görevlerinde kullanılması için Amerika'dan SH-60 Seahawk helikopteri satın alındı. 9 adet bulunuyor. Daha çok deniz kuvvetleri tarafından operasyonlarda görevlendiriliyor. Nakliye ve arama kurtarma görevleri için EH-101 helikopterini kullanıyorlar. İtalya ve Birleşik Krallık ortaklığıyla üretildi. 14 adet envanterde. Aday askeri pilotların eğitimi için İsveç'ten 25 adet MFI-17 Supporter uçağı satın alındı. İnsansız hava aracı olarak tek modele sahipler. Amerikan üretimi MQ-9 Reaper SİHA'sı bulunuyor. Bu SİHA'yı Kasım Süleymani suikastından hatırlıyoruz. 3 Ocak 2020'deki operasyonda Bağdat'ta kullanılmıştı. Norveç'ten NASAMS 3 kısa menzilli hava savunma sistemini temin ettiler. Danimarka'nın yürüttüğü askeri projelerden bahsedelim. Ülke şu anda tarihi bir savunma bütçesi artışına gidiyor. Kuzey Kutbu'ndaki artan tehditler sebebiyle uzun menzilli gözetleme dronları satın alınıyor. Ayrıca Grönland'daki eski radar istasyonları modernize ediliyor. Ukrayna Savaşı'ndan alınan derslerle kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerinin tedariki hızlandırıldı. Danimarka F-35 gibi en pahalı insanlı uçağa sahipken büyük sınıftaki İHA'lar konusunda oldukça geriden geliyor. Danimarka göklerinde uçan bir SİHA görürseniz o muhtemelen bir müttefike aittir. Danimarka ordusu ateş gücünü hala tamamen insanlı uçaklara emanet etmiş durumda. Şu anda büyük sınıf uzun menzilli İHA satın alımı için ihale süreci yürütülüyor. Henüz resmi karar verilmedi. Ancak en büyük aday MQ-9B Sea Guardian. Danimarka siber zorunlu askerlik sistemini uygulayan nadir ülkelerden. Hack, yazılım ve ağ güvenliği yetenekleri üst düzey olan gençler klavye başında askerlik yapıyor. Rusya'dan gelen siber saldırılara karşı ülkenin dijital altyapısını koruyacak beyaz şapkalı askerler yetiştiriyorlar. Eskiyen okyanus devriye gemilerinin yerine geçecek tamamen yeni bir gemi sınıfı tasarlıyor. Gemi bir gün konteyner taşıyan bir nakliye gemisiyken ertesi gün üzerine füze rampaları takılarak bir savaş gemisine dönüşebilecek şekilde tasarlanıyor. Başkent Kopenhag'ı veya kritik üslerini koruyacak orta menzilli bir kalkanı yoktu. Piranha zırhlı araçlarının üzerine monte edilecek Sky Ranger 30 taretleri satın alınıyor. Ayrıca Almanya'dan 3 adet Iris-T kısa ve orta menzilli hava savunma bataryasının siparişi verildi. 2027'nin sonuna kadar teslimatlar tamamlanacak. Fransa'dan 2 adet Mika kısa ve orta menzilli bataryası da alınacak. 2027'nin sonuna kadar teslimatlar bitecek. Fransa ve İtalya ortaklığıyla geliştirilen Eurosam Aster füzelerini de envantere ekleyecekler. Teslim tarihi paylaşılmadı. Almanya'dan Sky Ranger 30 karadan havaya kısa menzilli hava savunma sistemi satın alındı. 2027'nin sonuna kadar teslimatlar bitecek. 16 adet kullanılacak. Fransa'dan Mistral füzelerini de aldılar. Bu sistem hem top hem de füze atabilen, özellikle drone sürülerini ve seyir füzelerini avlamak için geliştirilmiş mobil bir hava savunma sistemi olarak biliniyor. Haziran 2023'te eskisi gibi denizaltı kullanacaklarını duyurdular. Henüz hangi modelin envantere alınacağı paylaşılmadı. Bu konudaki süreç devam ediyor. 20-25 yıllık bir zaman diliminde 15 yeni fırkateyn ile 40 adet hafif gemi satın alınacak. Son bölümde ülkenin askeri sorunlarını konuşacağız. Anakara, Danimarka'da herhangi bir problem yok. Ancak Grönland ve Kuzey Kutbu üzerinde
üzerinde çok uçlu sorunlar var. Rusya, Kanada ve Danimarka, Kuzey Kutbu'nun altındaki zengin kaynaklara sahip Lomonosov sırtının kendilerine ait olduğunu iddia ediyor. Bu iddia Danimarka'yı doğrudan Rusya ile bir egemenlik ve kıta sahanlığı yarışına sokuyor. Rusya'nın Baltık'taki Kaliningrad üssüne yakın olan Danimarka adası Bornholm stratejik bir kilit noktası. Rus uçakları sık sık bu bölgede hava sahası ihlalleri yapar veya sınırları zorlar. Danimarka, Ukrayna'ya oransal olarak en çok yardım yapan ülkelerden biri. Ancak bu durum kendi savunmasında ciddi geçici boşluklara sebep oldu. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmek için GZT Avrupa editörü Bedrettin Bölükbaşı ile görüştük. Danimarka, AB ülkeleri arasında şimdi gayri safi yurt içi hasıla olarak baktığımızda buna oranla en büyük yardımı yapan ülke. Yani miktar olarak mesela Almanya, Fransa veya diğer ülkeler tabii ki daha fazla yardım yapıyor. Ama Danimarka kapasitesinin çok daha büyük bir oranını ayırıyor Ukrayna'ya. Aynı zamanda da Danimarka, Ukrayna'nın savunma sanayine yatırımlarda da ciddi bir rol üstleniyor, ciddi destek veriyor. Zaten aslında Danimarka burada giriyor devreye. Mesela literatüre Danimarka modeli olarak geçen bir sistem var. Bu sistemde şunu anlatıyor. Danimarka'nın Ukrayna savunma sanayine yatırım yaparak daha hızlı sevkiyatlar ve daha az lojistik engel sağlaması anlamına geliyor. 2022'de kuzey akım boru hatlarının patlatılmasından hemen sonra Danimarka'nın Bornholm adasının elektriği gizemli bir şekilde kesildi. Resmi açıklama bir gemi çapası kabloyu kopardı şeklindeydi. Ama herkes bunun Rusya'nın bir hibrit savaş uyarısı olduğunu biliyordu. Elindeki 19 adet Sezar obüsünün tamamını verdi. Stinger füzeleri ve diğer hava savunma mühimmatlarının çoğu gönderildi. Danimarka şu an kendi hava sahasını korumak için gerekli katmanlı hava savunma sisteminden büyük ölçüde yoksun. NATO standartlarında olması gereken 30 günlük savaş stoğu seviyesinin çok altındalar. Onun dışında mesela Leopard tankları meselesi vardı. Bu uzun bir süre konuşuldu. İşte kim sevk edecek, kim finanse edecek, nasıl sevk edeceğiz, lojistik nasıl işleyecek? Büyük Avrupa ülkeleri bunları tartışırken Danimarka devreye girdi ve Hollanda ile birlikte bir nevi buzu kırdı. Yani bu tankları finanse etti. Sanırsam 14 tanktı ve Hollanda ile birlikte bu tankların sevkiyatını gerçekleştirdi. Böylece Ukrayna ordusuna gerçekten çok ciddi bir kabiliyeti kazandırmada Danimarka çok önemli bir rol oynamış oldu. Tabii hava savunma sistemleri konusunda destek hala devam ediyor. Daha geçen hafta yeni bir paket açıklandı ve burada da hava savunma sistemleri Ukrayna'ya sevk edildi. Grönland sıradan bir buz kütlesi değil, geleceğin en büyük hazinesi aslında. Askeri terminolojide GIUK adı verilen bir deniz koridoru var. Grönland, İzlanda ve Birleşik Krallığın kısaltmasından oluşturuldu. Rus donanmasının Kuzey Kutbu'ndan çıkıp Atlantik'e ulaşabilmesi için burayı geçmesi gerekiyor. Grönland'ı kontrol eden Rus donanmasının Atlantik'e inişini kontrol edecek. Krizin temel sebebi budur. Buzullar eridikçe Asya'dan Avrupa'ya uzanan yeni bir deniz yolu açılıyor. Bu rota Süveyş kanalına göre gemi yolculuklarını haftalarca kısaltıyor. Buzulların altında devasa petrol, gaz ve akıllı telefonlardan F-35 savaş uçaklarına kadar her şeyin üretiminde şart olan nadir toprak elementleri yatıyor. 2019 yılında dönemin Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı Danimarka'dan satın almak istiyoruz açıklaması tüm dünyada şok etkisine sebep olmuştu. Grönland'da tabii ki konumu itibariyle, Arktik bölgesindeki konumu itibariyle ciddi bir yere sahip. Şimdi Amerika'nın burayı ele geçirmek istemesi ulusal güvenlik çıkarları olarak ifade ediliyor. Mesela oraya hava savunma sistemlerinin yerleştirilmesi, bu şekilde Çin'e veya Rusya'ya karşı bir ileri karakol görevi görmesi. Ancak tabii ki bu Avrupa için dediğim gibi büyük bir şok. Zira Rusya'ya karşı bir tehdit algısı vardı ve şimdi en büyük müttefik olarak sayılan Amerika'da bir tehdit olarak ortaya çıkmış oldu. Yani Rusya'ya karşı Grönland'ın savunulmasında Amerika'ya müracaat edilebiliyordu tabii ki müttefik olarak. Diğer Avrupa ülkeleri için de geçerliydi. Ama şimdi sizin tam olarak o toprakları korumak için bir müttefik olarak gördüğünüz devlet tehditin ta kendisi haline geliyor. Çin kendisini yakın Arktik ülkesi ilan ederek Grönland'da madenler satın almaya ve 3 büyük havalimanı inşaatını finanse etmeye çalıştı. Hükümet sadece Grönland ve Faroe adalarının savunması için 238 milyon dolar değerinde özel bir fon oluşturdu. Faroe adaları ve Grönland'da soğuk savaştan kalma yıllardır kapalı olan eski radar istasyonları modernize edilerek yeniden açılıyor.
Grönland'ın başkenti Nuuk'ta kurulan bu askeri karargah, bölgedeki donanma gemilerini ve uçakları tek bir merkezden yönetiyor. Mevcut durumda Danimarka tek başına bu devasa kara parçasını koruyamayacağının farkında. Grönland'ın kuzeybatısında Amerika'ya ait devasa bir askeri üs bulunuyor. Yakın zamanda ismi yerel halkın diline uyarlanarak Pituffik olarak değiştirildi. Bu üs, Amerika'nın kıtalar arası balistik füzeleri fırlatıldığında saniyeler içinde tespit eden devasa erken uyarı radarlarına ev sahipliği yapıyor. Trump, onların tüm savunması 2 köpek kızağından ibaret. Savunmaları nedir biliyor musunuz? 2 köpek kızağı. Bu arada dışarıda her yerde Rus ve Çin destroyerleri, denizaltıları dolaşıyor. Biz bunun olmasına izin vermeyeceğiz diyerek Grönland'ın önemini vurguladı. You know what Denmark did recently to boost up security in Greenland? They added one more dog sled. It's true. They thought that was a great move. Trump'ın Grönland'ı şöyle ya da böyle alacağını söylemesi ve Danimarka savunmasını yetersiz bulması Avrupa'da büyük bir krize yol açtı. Trump'ın adaya fiili bir müdahalesini engellemek isteyen Fransa, Almanya, İsveç ve Norveç gibi ülkeler Danimarka'nın safında yer alarak Grönland'a sembolik de olsa kendi askerlerini gönderdi. Ancak daha sonra bu askerler sessizce Grönland'dan çıkarıldı. Sonuç olarak Danimarka elindeki ekipman havuzunun çoğunu Ukrayna'ya vermesine rağmen ordusunu genişletmeyi sürdürüyor. Kuzey Kutbu'ndaki o devasa enerji kaynaklarını ve ticaret rotalarını koruyan bu küçük ülke aslında Amerika ve Rusya arasındaki küresel satranç tahtasının en kritik karesini tutuyor. Ukrayna Savaşı'ndan aldığı derslerle bütçesini rekor seviyeye çıkaran, kadınları zorunlu askere alan ve uyuyan bir NATO ortağı olmaktan çıkan Kopenhag artık savunma doktrinini tamamen değiştirdi. Danimarka, devlerin çarpıştığı o ince buzda yürürken hem egemenliğini korumaya hem de dünyanın en zorlu coğrafyasında hayatta kalmaya çalışıyor. Videoyu tamamladık. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Danimarka denince aklınıza sadece Lego veya huzurlu İskandinav sokakları geliyorsa bu videoda görecekleriniz şaşırtabilir. Kuzey Kutbu'nda Rus nükleer tehdidine karşı 100 yıllık yöntemlerle, köpek kızaklarıyla devreye gezen o yalnız askerlere kadar Danimarka ordusu ilginç detaylarla dolu.